Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün Osmanlı mutfağındaki gibi sütlaç yapacağız. Nişasta yok, sübye ile yapacağız. Hemen başlıyorum, iyi seyirler dilerim. Tarifimize ilk olarak sübyemizi hazırlayarak başlayalım. Yarım su bardağı pirinci güzelce yıkayıp getiriyorum. Yıkadıktan sonra şöyle bir kasenin içerisine alalım. Onun üzerine de bir su bardağı suyumuzu ilave edelim. Şimdi sevgili arkadaşlarım, sübyeyi yapabilmemiz için suyla pirincin minimum 8 saat bu şekilde beklemesi lazım. Arzu ederseniz akşamdan yapın veya sabah erken kalkınca yapın, akşama sütlacınızı pişirin. Yani 8 saat minimum bekletin. 8 saat beklettim. Bakın ben akşamdan yaptım. Ertesi gün çekimlerime devam ediyorum. Gördüğünüz gibi pirinç maksimum seviyede suyunu çekti. Şimdi 5 dakika güzelce blenderdan geçirelim. Süt kıvamına getirelim. İşte bu Osmanlı mutfağında nişastanın kullanılmayan, bütün sütlü tatlılarda kullanılan o meşhur bağlayıcı sübyemiz. Gördüğünüz gibi bir süt gibi, yani bildiğimiz bembeyaz bir süt kıvamına getirdik. Şimdi onu çok ince olan bir süzgeçten geçirelim. Hemen size göstereceğim. Bakın, bu iri parçacıklarını kullanmayacağız. Onu kenara alalım. Gördüğünüz gibi sübyemiz hazır. Şimdi sütlacımızı yapmaya başlayabiliriz. Sütlacımız için gerekli malzemeler: bir su bardağı pirinci güzelce yıkayıp getiriyorum. Bu arada hemen belirteyim sevgili arkadaşlarım, sübye ile yaptığımız için hani bir gece önceden bekletiyoruz, hakiki bir sütlaç yapıyoruz. Yapmışken de şöyle bolca yapın, 4-5 gün buzdolabında servis edebilirsiniz. Bir su bardağı pirinci güzelce yıkayıp pişireceğim tencereye alıyorum. Üzerine 2,5 su bardağı suyu ilave edip ocağa alalım. Yani ön pişirme, daha doğrusu yarım pişirme işlemini uygulayacağız. Pirinçleri ocağa aldık ve kaynamaya başladıktan sonra, yani biraz bekleyin, şöyle fokurdamaya başlayınca ocağın derecesini ortaya kısıp kapağını kapatın. 10-15 dakika kadar bekletin, yani pişirin. Bakın sevgili arkadaşlarım, böyle göz göz pişmiş olsun. Ben de yaklaşık 12 dakika sonra bu kıvama gelmişti. Dikkat edin, aman unutup etmeyin, dibine tutmasın. Şu anda pirinçlerimiz yarım pişti. Şimdi üzerine 8 su bardağı sütümüzü ilave edelim. Hemen belirteyim. Tarifte kullanacağınız su bardağı 200 milim de olur, 300 milim de olur, 250 milim de olur. Hiç değiştirmeyin. Yani aynı su bardağıyla başlayıp aynı su bardağıyla bitirin. Şimdi sütü ekledim. Güzelce bir karıştırıyorum ve 15 dakika süt ve pirinci bu şekilde güzelce kaynatıyorum. Arada bir lütfen gelip gidip karıştırın ki dibine tutmasın. En yüksek derecenin bir tık altında kaynattım. Biliyorsunuz sübyemizi hazırlamıştık. Onu şöyle bir karıştırıyorum. Dibine çökmüştür. İyice bir havalandırın. Daha sonra sütlacımız 15 dakika kaynadıktan sonra sübyeyi yine böyle bir süzekten geçirerek, gezdirerek sütlacın içine ekliyorum. Siz eklediğiniz anda fark edeceksiniz zaten, hemen kıvam almaya başlar. Bakın sevgili arkadaşlarım, o kadar güzel çalıştık ki sübyemiz kaymak gibi, hiç pürüzü yok. Aslında bunu Osmanlı zamanında 2 tane taş değirmenin arasında yaparlarmış. O zamanlar tabii blender yok. Biz blenderla daha pratik bir hale getirdik. Sübyemizi ekledik. Güzelce karıştıralım seri bir şekilde. Sübyeyi ekledikten sonra 15 dakika kaynamaya bırakalım. Yine orta derecede arada bir karıştırarak pişirmeye devam ediyoruz. Sütlaç olduğu için altını çok harlı açmayın, dibine tutabilir. 15 dakika pişirdikten sonra 2 su bardağı şekerimizi ilave edelim. 2 paket de vanilya şekerimizi ilave edip güzelce karıştıralım. Yani şekeri ekledikten sonra yine orta derecede böyle 5-6 dakika pişirmeniz yeterli. Yani sadece şekerin erimesi yeterli. Şekeri ekledim. Bu aşamayı bir kepçe yardımıyla sürekli havalandırarak kaynattım. Yani 5-6 dakikayı bu şekilde geçirdim. Hem dibine tutmadı hem de havalandırarak şekerin her tarafa temas etmesini sağlamış olduk. Çok güzel görünüyor. Kıvamı muhteşem. Hemen 5-6 dakikada şekerle kaynattıktan sonra sütlacı ocaktan alıyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım, yani böyle bir kıvam, böyle bir güzellik olamaz. Siz izlerken ben
detaylarını anlatmak isterim. Sübiye ile nişasta arasındaki farkı. Bu arada hem fırın sütlaç yapacağım hem sade. Fırına servis edebileceğim kaplara ve sunum kaplarına ben pay ederken hemen size açıklama yapayım. Şimdi sübiye nişastadan farkı şudur. Nişasta eklediğinizde nişastanın bağlayıcılık etkisi çok kısa sürer. Yani 1-2 günde kendini bozar. Veya nişasta ile yapılmış bir sütlacı bir kaşık alırsınız, bir 15 dakika kenarda bekletin. İnanın ki suyu ayrı, sütlaç ayrı gider. Ama sübiyede böyle bir konu yok. Bağlayıcılığı 4-5 gün, hatta bir hafta dayanır. Yediğinizde de öyle suyu ayrı, sütlaç ayrı gitmez. Aslında hakiki gerçek sütlaç sübiye ile yapılır. Bu açıklamayı da belirtmek istedim bilmeyenler için. Şimdi ben sütlacın bir kısmını bir fırın tepsisine aldım. Onu sadece üst rafını ısıttığım 200 milim, yani 200 ısıda sadece üst rafı, altını değil. Fırın tepsisini fırına veriyorum. Tepsinin sütlaçların, kaselerin üst kısmına gelecek kadar suyla kaplıyorum. Ve sadece yüzeylerinin kızarması için şöyle bir 8-9 dakika fırında pişiriyorum. Suya eklemenizin sebebini de hemen açıklayayım. Su eklemezseniz sütlaçlarınız kurur. Suyu ekleyin ki sadece üzeri karamelize olsun. Bu da sütlacınızı servis ettiğinizde bir hafta sonra bile hiç asla kurumaz. Çok güzel olur. Ve bazı sütlaçları da hiç fırına vermedim. Sade olarak servis ettim. Bütün sütlaçlarımız sunum için hazır. Sizlere şöyle detaylıca gösterip büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Tabii tarifi verirken ben size mümkün mertebe mutfaktaki kimyasını ve hikayesini de anlatmayı seviyorum ki, çünkü mantık çerçevesinde tarifi verirsem aklınızda soru işareti kalmaz. Doku testine geçtim bile. Bakın sevgili arkadaşlarım, lütfen dikkatinizi çekerim. Şu kıvamın güzelliğine bakar mısınız? Ve bu kıvam işte o nişastada olduğu gibi suyu ayrı, pirinci ayrı olmaz. İsterseniz bu şekilde yarım saat, 1 saat bekletin. Sübyenin tutuculuğu harikadır. Özellikle sütlacınıza kattığı o lezzeti zaten anlatamam. Yani bir sütlacı ocakta 3 saat pişirip de kıvam almasını sağlamanıza gerek yok. Zaten orijinalinde de öyle bir sistem yok. Sübye ile yapılır. Sübyesi bir gün önceden hazırlanır. Ertesi gün toplam pişme süresi 30-35 dakikadır. Bu da fırın sütlacımız. Yine şöyle dikkatinizi çekerim kıvamına. Fırına vermemize rağmen asla kurumadı. Mükemmel. Keşke tadını da size tattırabilseydim. Bugün sizlere sübyeli gerçek Osmanlı sütlacı tarifi hazırladım. Şimdiden deneyecek tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.